Merhaba arkadaşlar, Mat Trader kanalından herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekelim. Şimdi o videomuzun konusu şöyle. Biz işlemlere short ya da long pozisyonlarını nereden giriyoruz? Nasıl işlem açıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ya doğrusu beklemeli bir işlem olacak. Şimdi kan kutusuyla ayarlarıyla alakalı aldığımız bir işlemden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir coin üzerinde birkaç tane de analiz aldığımız yöntemlere bakacağız veri olarak. Sonra işlemi orada bekleyeceğiz. Short veya long pozisyon anlamında. Hemen anlatayım. GAN kutusunun ayarlarını da videonun ilerleyen kısımlarında vereceğim arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır takip ettiğim coinler zaten listeli halde burada duruyor. Herhangi bir coin'e gelelim ve şöyle bir analiz yapalım. Şimdi biz aslında birçok hatayı şöyle yapıyoruz. İşleme giriş noktalarında işte nereden döner, nasıl gider, RSI'ye bak, işte şuna bak, buna bak, aşırı alım satım bölgeleri falan filan. Bir sürü kafa karıştırıcı mevzu oluyor. Önemli olan şöyle bir grafiği açtığımızda 2 saatlik ya da 1 saatlik bütün zaman dilimlerinde bu dediğim yöntemi yapabilirsiniz. Mesela burada bir coin var. Bayağı da bunu takip ettim. Mesela takibimde olan coinlerden birisi. Örnek vermek gerekirse çalışacağımız sistemi anlatalım. Şimdi GAN kutusunu kullanacağız. GAN kutusu bizim bir coin nereye kadar yükselebileceğini veya nereye kadar düşüp dönebileceğini ölçtüğümüz beklemeli bir işlem olacak. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, sadece işlem beklerken ki yöntemi ve stratejiyi belirlemek amacıyla beraber değerlendirelim. Yorumlarda da lütfen belirtin arkadaşlar fayda görüp görmediğinizi. Burada ne kadar acele edersek paramızı kaybediyoruz değerli dostlar. O yüzden sistematik bir şekilde gitmenin yollarına bakacağız. Şimdi burada bakın bir tane coin işte düşüyor. Şu bölgelerden bahsederek gidelim. Düştükten sonra bir bölgeye takılı kalıyor. Bakın özellikle burası. Şu bölge. Şimdi uzun bir akümülasyon geçiriyor burada alt kısımda. Ve burada şuradaki satıcılı mumu görüyorsunuz. Kırıyor yani. Bir 2 saatlik veya 4 saatte de baktığınızda orada bir kapanış gerçekleştiriyor. Şurada. Daha sonra retest mevzusuyla yükselişine devam ediyor. Şimdi biz şunu düşüneceğiz. Ya bu coin nereye kadar yükselebilir, nereden düşebilir? Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman yükseleceği noktayı bulacağız. Veyahut da düşeceği noktayı bulacağız. O zaman gelelim. GAN kutusunu alacağız. Ayarlarını benim gibi kullanabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz daha sonra. Bunu ilk bir video çekmiştim. Orada ayarlarım farklı. Burada da farklı bir ayar kullanacağız. Şimdi bakın bu kırılım geldikten sonra bu bölgeyi belirledikten sonra şunu yapıyoruz. Sıfır noktasını bu yükselişe sebep olan dibin altından çekip retest yapılan mumun fitiline bırakıyorum bakın. Şimdi bu sistem bize neyi verecek? Coin'in soluğunun kesileceği ya da yükselişinin tamamlanacağı bölgeyi. Burada bakın şu bölgeye bir işaretleme yapıyoruz. Yani hocam şu retest bölgesinin fitili bu yükselişe sebep olan dipten isterseniz body'den çalışın fark etmez. İster fitilden çalışın. Retest yaptığı fitile bırakıyorum şöyle bir noktasını. Ve bana diyor ki bu bölgelerden short pozisyon aç. Yani şu bölgeleri ben short için bekliyor olacağım. Mesela bu fitili kaçırdınız. Geri tekrar dönüşünde bu bölgelerden bazı yardımcı bakayım kendi indikatörüme. Burada bana ne vermiş? RSI 70 aşırı alış bölgesinde bakın bu sinyallerde burada alamazsanız bile geri dönüşünde tekrar şu sinyalle işleme girebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu indikatörün kodlarını da Telegram grubunda falan paylaşıyorum. Oralarda da isterseniz bize katılabilirsiniz. Bu videonun altında açıklama bölümünde de paylaşırız. Oralardan sohbetimize devam ederiz. Şimdi bu sıfır noktasından bir noktasına çektik. Fitiller, retest fitiline dedik. Dedik ki bu bölgeden short pozisyon aramamız lazım. Peki hocam işte bir düşerken dönüş noktalarını nereden bulmamız gerekiyor? İşte kısa zaman dilimlerinde çalışır mı? Evet çalışır. Ölçüm yapıyoruz burada daha doğrusu arkadaşlar. Nereden nereye gidebileceğini veyahut da düşüşün nerede sonlanabileceğini bu şekilde değerlendireceğiz. Mesela bakın burada da bir son
Şurada bir düşüş gördüm. Şimdi bakıyorum coin ilerliyor. Tabii yardımcı bir sürü şeylere bakacağız. Burada mesela son en yüksek tepe. Bakın burası iken daha yüksek tepe burada. Hem uyumsuzluk da söz konusu. Artık bu coin'in düşeceği görünüyor. Şuradaki yükselişle beraber zaten buranın likidasyonlarını alıp düşüyor. Şimdi bunun dönüşünü belirleyeceğiz. Ben bu işlemi kaçırdım daha doğrusu. Keşke alabilseydim. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. Bakın kısa zaman dilimlerine gelince daha rahat göreceksiniz. Şimdi burada son itki hareketine sebep olan bir fitil var bakın şurada. Daha sonra da buradan sağlam bir şekilde düşüşe geçiyor. Buradan da şöyle yapacağız. Aşağıya doğru düşüşü bulmamız için sıfır noktasını bu sefer bu satış yiyen fitilden, bakın satış yiyen fitilden şuradaki itki hareketine sebep olan fitile bırakıyorum. Şuradaki. Bakın yükseliyor. Bir fitilli geri çekilme yapıyor. Tekrar buradan tazeliyor. Daha sonra oyalanıyor ve fitil atıp yani likidasyon alıp düşüyor. Buradan buraya çektikten sonra arkadaşlar dönüş bölgesine gelip buradan genelde kanalın orta bandından şu çizdiğimiz kutunun orta bandından veya buralardan dönüş hareketleri gördükten sonra işleme gireceğiz. Bunu nasıl hareket edersiniz? Riskinizi kendinize göre ayarlarsınız. Mesela alış pozisyonu dedik. Diyelim ki bu kısma emir attık. Şuraya stop koyduk. %2, bunun işte iki katı %4 kar marjı güderek işlemimizi başarılı bir şekilde almış oluyoruz. Peki bu ölçümleri yaptık da değerli hocam mesela başka bir coin'de de konuşalım. Şurada bir yükseliş sergileyen bir coin var. Geri çekilmesini yapmış. Likidasyon da önemli tabii ki buralarda. Şimdi bakın mesela buradan anlatalım. Yine bir örnek daha olsun. Bakın bu bölgede bir düşüş gerçekleşiyor. Daha doğrusu market kırılımının yaşandığı yer şurada görülüyor. Ne yapıyorduk? Kan kutusunu alıyorduk. Bu yükselişe sebep olan dip fitili burası. İşte şu retest yaptığı yere çekiyorum bakın. Üst tarafı görmüyorum. Şimdi şu bölgeleri mesela bu bölgeyi işaretledim. Çünkü coin burayı aştıktan sonra bir retest hareketi. Ona sebep olan dip de burası. Şu bölgeden kan kutusunu sıfır noktasını dipten bir noktasında kırdığı retest yaptığı bölgeye çekince diyoruz ki bu coin'in short pozisyonuna girmesi gereken ya da işte soluğunun kesileceği, gücünün kesileceği bölgeyi GAN kutusuyla belirledik. Mesela bakın gelmiş, güzel bir pozisyon vermiş. Burada ne yapıyorum? Orta nokta, alış pozisyonu değil tabii, satış için konuşuyoruz. Coin yükseliyor, yükselsin bırakın. Sağlıklı bir bölgeden giriş yapmamız gerekecek değil mi? Mesela burada stop etmiş olmasına rağmen tabii üst bölgesinde şuraya bir yere stopu koyarsak tabii bunu da bir başka yardımcı yerden faydalanacağız. Diyelim ki ben buralardan yakaladım. Tabii gelip de buraya emir atarak işlem girmek değil. İzleyeceğiz. Bakın burada geri çekilme yapıyor. Burada mesela yakaladığımızı farz edersek şu bölgede benim stopum olursa yani 2,5-2 gibi bunun %5'lik bir kar hedefleyeceğiz. Rahatlıkla zaten TP'mizi almışız. Hatta %10'a varan bir düşüş sergilemiş bu bölgeden. Yine o bölgeye tekrar gelmiş. Yine bir aşağı tekrar gelmiş yine. Ha, burayı kırar geçerse biz de kan çizimimizi nereye kadar gidebileceğini ölçebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar yapmamız gereken neymiş? Coin'i açtıktan sonra bu hareketlerin işte yükselişte mi veyahut da düşüşte mi bunları belirledikten sonra kritik bölgeleri bulacağız. Kritik bölgelerde kırılımlar geldikten sonra retest hareketiyle long pozisyon da arayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın nasıl long pozisyon arayabiliriz? Hocam burası kırıldıktan sonra kan çizdik hedefimiz buralar diyordunuz. Bu işlemi sabırla taşıyabilen ne yapar? Gelir alış pozisyonuna buradaki retest hareketini bekledikten sonra bunu altına makul bir yere stop. Bunun işte 1'e 2, 1'e 3 neyse artık %2'lik, %2,5'luk bir stop koyarsak zaten coin'in gideceği yer ölçüme göre buralar bakın. TP hareketinde veriyor ama şuradaki geri çekilmede kar erimemesi adına buralarda kar alıp tekrar o karla buradan pozisyona dahil olup yine bu TP buraya mesela bekleyip
Ben artık en son burada bitireceğim bu işi deyip bu coin'le yolumuzu ayırabiliriz. Mesela şurada bir coin'imiz var. Ona da bakalım. Ne yapıyor? Bir önce izliyoruz. Bu coin'de bir yükselen trendi varmış ve bu yükselen trendin kırıldığı bir bölge var. Ben şuradan bunu alırsam şu şekilde, şöyle alırsak, yani burada ihlal de olsa hareket devam etmiş. Şöyle buradan bir ölçüm yapalım. Bu coin'i nerelerden döndürebiliriz? Siz de denemelerinizi yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, yaklaştım. Şimdi GAN kutusunu nasıl çizecektik? Bizim önemli bir bölgemiz, bakın burada retest hareketiyle kırılıyor. Yani şu bölge, yani daha doğrusu şöyle anlatalım. Bakarken, bunu çizerken çok dikkat edeceksiniz. Biraz çalışın üstünde. Bir hareket geliyor, bir geri çekiliyor. Aynı yerlerden tekrar bir güç toplayıp gidiyor, tekrar geliyor. Yine o bölgelere yakın yerden bir daha, ama gücü kesilmeye başlıyor bakın. Yani burada şunu düşüneceğiz. Makul bir yerden, güzel bir yerden işleme gireceğiz ve işlemin nereye kadar düşebileceğini ölçeceğimiz bir araçtan bahsediyoruz. Bakın bu bölge tepe noktasından, yani fitilinden kırılımın geldiği bakın bölgeye, vites hareketine şöyle çekersek. Fitille, genelde fitil body ile body çalışın. %1, %2 oynamalar olabilir. Bu coin'in düşebileceği bölge bana, hocam istersen retestine çekelim. Bakın bu bölge hemen hemen retestin geldiği yerlerden çalışın. Bu coin artık buradaki trend kırılımıyla da beraber işlemleri kovalayabilirsiniz. Şunu anlıyor ya da bize şunu gösteriyor. Bunun düşebileceği bölge buralar diyor. İşleminizi kar alarak, ekleme yaparak buralara kadar takip etme. Yani bu coin'in dönme noktalarına gelmek üzereyiz. Şimdi canlı canlı bir de yardım alacağımız yere bakalım. Yani bu coin buralardan dönebilir mi? Dönerse nasıl olur? Nerelerden işleme girmek gerekir? Yani şöyle bir setup hazırladınız. Alış pozisyonu için buraya işte giriş noktası. Bunun alt bölgesine işte stop düşünüyoruz diyelim. Böyle %4, %5'lik farklarda 5x gibi bir şeyle işlemi kovalayabilirsiniz. Bunun 2 katı, 3 katı, %10, %15 gibi değerlerle bu işlemi takip edebilirsiniz ilerleyen süreçler için. Mesela şöyle attık bunu. Başka videolarımızı çekerken de bunları kontrol ederiz. Ne yapmış, nasıl hareketler yapmış. Siz de takip edin. Şimdi geldim. Ben kendim için burada bir bölge ayarladım. Bakın şuralarda. Ne diyor bana? Bu bölge, rengimizi belirletelim şöyle. 23-61 bölgeleri benim giriş için ideal gördüğüm yerler, buranın ölçümüne göre. Şimdi geliyoruz bir diğer sitemizden, CoinGlass sitesine gelip burada likidasyon var, bakın likidasyon map kısmına giriyorum. Buradan alacağım coin'in işte sağlıklı giriş noktası mı? Bu da daha doğrusu şuna heat map yazana girelim. Bu da olur da diğeri daha hoşuma gidiyor benim. Buradan geleceğiz. Neydi bizim o coin'imizin adı? Huma. Huma'ya geldim. Şuradan yazıyorum. Huma USDT dediğimiz zaman bakın burada çıktı. Bastık. Şimdi ben likidasyona da bakayım da sağlıklı bir giriş noktası mı değil mi onu belirleyelim. Bunu 48 saate çekiyorum. Burada bakın 0.85 diye bir ayar var. Bunu genelde Ethereum ve BTC'de burada kalsın, ama altcoin'lerde şöyle ortalara çekelim. Likidasyonları biraz daha koyu gösterecek. Bakın bu arkadaş düşmüş, likidasyonları temizleye temizleye gelmiş. Artık yükselişleri yapacak. Bakın yine de buraları da temizlemeye başlıyor. Yani burada hatırı sayılır bu coin'e göre 16K'lar, 7K'lar. İşte bunlar, bakalım şuralarda biraz koyu yerler var. Şimdi diyelim ki burayı tamamen temizleyecek şuraları. Bakalım alt kısma, şuradaki sarıya dikkat alalım. 24.10. 24.10 biz nereden? 23.61 bölgesinden biraz daha geniş bakalım o zaman şuradan. 3 günlük açalım. Ben bu şekilde çok coin'in gidebileceği maksimum noktaları falan
belirlemiş oldum. Bakın mesela bu bölgelere doğru temizleyeceği 23.60 noktasında son likidasyonları görüyorum 3 günlükte ve üst tarafta biriken likidasyonlar alt tarafa göre daha da güzel görünüyor. Şimdi güzel bir bölge belirledik. Burası güzel bir bölge 23.61. Buradan pozisyona girilebilir ve likidasyon bölgesinin bakın arkadaşlar likidasyonu da belirledik. Buradan güzel bir yükselişle karımızı alıp çıkarız değerli dostlar. Buradan yükselmesini bekliyorum. Ha buralara gelip stop ederse izleyip tekrar pozisyona dahil olmak gerekir. Güzel bir şekilde kasanızı katlayacağınızı düşünüyorum. Bu yöntemle arkadaşlar gelelim şimdi kan kutusunun ayarlarını verelim. Bu benim bir kullandığım ilk ayarlardan farklı. Şu şekilde açalım. Kan kutusu orijinal hali siz açtığınızda bu şekilde gelmeyecek. Bunu ayarlar kısmına girip bu şekilde bakın kullanacağınız bölgelerin renklendirmesini de yaparsanız rahat edersiniz. 0, 1 kapalı, 3,5 daha sonra 3 kapalı kapalı şekilde ayarlayıp alt taraftaki bütün seçenekleri kapatabilirsiniz şu bölümleri. Etiketleri sol etiketleri göster deyip kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bunu çizerken de nasıl hareket ediyoruz bir örnekle daha anlatıp kapatalım başka bir coin üzerinde. Orada videoyu durdurur ayarlarını alırsınız arkadaşlar. Şimdi mesela bakın burada yine bir coin var. Bu coin şu bölgeyi aşmış, retest hareketi yapmış. Daha yakından bakalım şöyle. Mesela bakın buradaki yükselişi bulabilirsiniz. Örneğin bakın buradaki takıldığı bölgeyi geçtiğini düşünerek. Şimdi bu coin'in beklemeli bir işlem olduğunu işte beklerken burayı kaçırdıktan sonra yine makul değerlerde ya da işte daha alt zaman dilimlerinde girip işlemi yakalayabiliriz. Ne yapıyorduk? Sıfır noktasını bu coin'in işte hocam buradaki dip noktası burasını kabul edebilir miyiz? Fitilini çok aşağıda kalmış biraz buradaki manipülasyon gibi olmuş ama şu dipten de ölçümü alabiliriz. Yine de rahatlıkla çalıştığını görüyoruz. Bakın mesela bu coin buraya düştükten sonra bir bölgede bekliyor. Kırılım yapıyor. Kırılım yapıp viteste geldiği fitili bu kullanıyorum bakın. Ona sebep olan dip fitili de kullanıyorum. Ve bu coin'in gidebileceği noktayı bu şekilde belirleyip o noktadan short pozisyonu için hazırlık yapıyor. Geliyorum. Satış pozisyonunu alıyorum. Bu bölgeyi bekleyeceğim. Bu bölgedeki hareketini buraya aşıp gidebilir arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Burada 3,5'lu bir stop payı var. Buna 1'e 2 çalışsak %7'lik bir stop ya da %7'lik bir karı gütmüş olsaydık şu an bu karı almış olacaktık. Buradan emirle girdiğimizde ama. İzledik. Biz bu pozisyonu burada fitil bıraktı. Bizim istediğimiz yerdi. Diyelim ki oradan alma şansımız olmadı ama buradan yakaladık diyelim üst tarafına. İşte bunu yüksek stop payı varsa küçük x'lerle değerlendirebilirsiniz. Mesela ben 5x'le bir pozisyon açacak olsam %5,5'luk gibi bir karım olsa %3 katını %15'lik bir kar payını güder. 5x de bu işlemi takip eder. Karımızı alırız. Mesela bakın burada bize buradan da long pozisyon deneyebiliriz. Artık siz kendinizi geliştirdikten sonra değerli arkadaşlar buradan yakalayamadın ama buradan yakaladın diyelim. Pozisyonu şunun altında stoplayacak şekilde %5, %15'likte bir kar güderek 5x'te hem longunu hem short pozisyonunu yakalayabileceğiniz güzel bir işlem. Tabi bunu yaparken de yine likidasyonlara bakarak buralara girilebilir. Mesela bu işlem yapıldıktan sonra bakın pozisyon aynı yere geliyor. Şimdi bunu da ölçmek için yine yapacağımız şey kırılım geldikten sonra işte o hareketlerin örneğin burada da bir ölçüm yapılabilir. Bu coin düştükten sonra nereye kadar düşebilir? Şu bölgeden çizerek ve onun da karşılığını bekleyerek gidebilirsiniz. Ama burada bir hareket yapıp tekrar likidasyon temizlemeye geliyor. Kârı eritiyor. Ama yine nihayetinde sonuçta aşağıya doğru düşüyor. Bakın buralarda da yine bizim daha önceki belirlediğimiz sıkıntılı bölgeyi kırmış ve retestini yapıyor. Buradan da güzel bir yükseliş gelebilir. Onu da söyleyelim.
Bu tekrar buraya doğru geldiğinde long pozisyon alıp şuralara kadar taşınabilir. Tabii likidasyonlara bakmak gerekir. Evet, GAN kutusunun farklı bir ayarlarıyla bu şekilde örneklendirdik. Örnekler çoğalabilir. Burada mesela bakın, bu pozisyonun artık short pozisyon olduğu bölgede bu coin'in aşağı doğru bir düzeltme hareketi yapması bekleniyor. Mesela burada ne görüyoruz? Burada onu da anlatalım. Şimdi bu hareketler yapıldıktan sonra bakın, buradaki kırılımın gelmesini bekleyeceğiz. Yani nasıl hocam? Farz edin ki bu bölgeyi şurada kırdığı yer, bu tepe yine aynı tepe olsun, bu bölgelerden olsun. Buradan şu bölgeye çekeceğiz. Diyelim ki kırıldı, bakın hareket şöyle gerçekleşti. İzlemedeyiz. Yani kolay kolay böyle. Şimdi insanlar hemen işleme gireyim, parayı kazanayım, çıkayım diye öyle bir şey yok. Takip edeceksiniz. Pusuda yatacaksınız. Gerekli şartlar oluştuğunda yapacaksınız. Mesela bu geldi, buradan sekti diyelim, işte şu gücü yetmedi. Şuralara kadar gitti, geri geldi. Kırdı ve retest yaptı. Bakalım nereye kadar düşecek diye izlediğimizde artık bu coin'in yönünün şura olduğunu farz ediyorum. Farazi konuşuyorum. Bu coin'in yönünün aşağı olduğunu ve bu coin'in düşebileceği, gidebileceği bölgenin buralar olduğunu söylüyor ölçümümüz. Ve biz, gerçekleşirse bakın, ve biz bu coin'i buralarda, tabii düşerken pat pat diye inmeyecek, buralarda bir yukarı hareketler derken hedefine ulaşmış olacak, bu bölgeleri gösteriyor. Nere? Buradaki hareket. Şimdi buradan biz bir trend yapısı da çizip hazırlığımızı yapıp ölçümümüzü yapıp, bakın zaten trend yönünde bir kırılım gelirse buraya bir temas yükseliş, buraya bir temas yükseliş, buraya gelip burayı kırıp da ineceği bölgeler buralarmış. Önce buralara gelir, buradan tekrar seker, daha sonra tekrar gelir, ama hedefi bu şekilde belirleyebiliriz. Nasıl ki yükselişini, bakın silelim, buluyorsak, bakın bu bölgeden bir hareketlenme var. Bu hareketlenmeyi, kırılımı sağlayan tepeyi aldım. Hocam şuradaki retest de alacaksınız. Evet, bakın şuradaki retest hareketini aldım. Çünkü buradaki tepeyi kırmış oluyor arkadaşlar, bakın. Dikkat edin. Şuradaki tepeyi kırmış oluyor ve retestini yapıyor. Bunun yükselebileceği bölgeyi belirlemiş olduk. Demek ki buralara gidecek. Şimdi biraz önce çizdiğimiz hayali şeyi daha önce gerçekleştiren hareketin buralarda olduğunu düşünelim, grafiğin. Yani gidebileceği bölgeyi bulmuş olduk. Yani ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki biz bu coin'de bir trend yapısı oluşacak veyahut da oluşuyor. Geri dönüş hareketlerinde pozisyonu long pozisyonunda taşıyacağız ve gidebileceği bölgeler buralar diye hesabımızı yapmış olduk kabataslak. Ve bu pozisyonu, yani bu kırıldıktan sonra ölçüyü nerede yapardık? Mesela burası ve burası çalışmış, bakın iki kez. Bura kırıldıktan sonra bunun düşeceği yer artık short yönünde olur diye. Ama şu an itibariyle baktığımızda şöyle alırsak, tam çizimlerimizi oturtalım. Fitilden, body'den fark etmez ama fitil genelde daha iyi oluyor. Fitillerden çalışın. Gidebileceği maksimum bölge buralarmış diye bulup buraya gelip bir kutu çiziyoruz. Bu kutunun orta noktasından genelde işlem kovalıyoruz ya da üst noktasından gidişatına göre izlemeye bakıyor. Bir anda düşmüyor, bakın. Düşüyor, tekrar o bölgeye sekiyor. Hareketler bu şekilde. Şimdi ne yapacak bu coin? Bence yapacağı şey şu. Hareket aşağı yukarı trende gelecek. Bakın trende dokunduktan sonra yükselip burayı kırarsa devam eder yoluna. Ama kıramadı da aşağı doğru gelirse buradan ne yapacak? Geri retestinde ölçüm yapacağız. Dediğim gibi o ölçümü de buradan yapıp pozisyonumuzu short pozisyon yönünde bir günlerce veyahut da saatlerce, dakikalarca short pozisyonunda kovalayacağız. Evet, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalımızı desteklemeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Sohbet, muhabbet ederiz. İndikatörleri paylaşırız. Birçok video çekeceğim. Kullandığım sistemleri, yöntemleri siz değerli arkadaşlarla paylaşacağım.
Emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Herkesin bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.